Bu dersimizde if yapısı üzerinden gideceğiz. Programlamaya başlamadan önce akım şeması üzerinden gitmek herkesin anlaması için en mantıklısı olacaktır. Burada gördüğünüz akım şemasında çalışan kod A önermesine geliyor ve A önermesi doğruysa B'yi, yanlışsa C işlemini yapıyor ve kodun kalanına devam ediyor. If yapıları da programlamada aynen bu şekildedir. Kod gelir, eğer A önermesi doğruysa ilk gelen kısmına, eğer değilse ikinci kısmına, else kısmını çalıştırır ve kodun kalanına devam eder. Kod şeklinde göstermemiz için ilk önce yeni bir proje açmamız gerekiyor. Java projesi oluşturuyoruz. If yapısı diyebiliriz projemize. Ve bunun altında bir tane de class açıyoruz. Bu class'a da if yapısı diyebiliriz. Oluşturduktan sonra if yazdıktan sonra parantez kullanıyoruz ve daha sonra iki tane süslü parantez kullanarak bu şekilde if yapımıza geliyoruz. If yapımızda iki parantez arasında gelenler if yapının önermesi oluyor. Ve eğer doğruysa buradaki kodu çalıştırıyor. Ve kodun kalanına devam ediyor. Eğer yanlış olduğunda başka bir aksiyon almasını istiyorsak else yapısını kullanıyoruz if'in arkasından. Ve eğer parantez içindeki önerme doğruysa yukarıyı, eğer yanlışsa aşağıdaki kodu çalıştırıyor. Örneğin bir tane integer tanımlayabiliriz. Ve bunu 10 yapabiliriz. Ardından bu integer'ın 10'a eşit olup olmadığına bakabiliriz. Eğer 10'a eşitse diyebiliriz ki integer 10'a eşit. Eğer 10'a eşit değilse integer 10'a eşit değil diyebiliriz. Bu programı çalıştırdığımızda aşağıda görüyorsunuz ki integer 10'a eşit. Ki evet, öyle biz integer'ımızı 10'a tanımlamıştık. Eğer integer'ımızı değiştirirsek, örneğin 20 yaparsak ve 10'a eşit mi diye kontrol edersek, tekrar çalıştırdığımızda integer'ın 10'a eşit olmadığını görürüz. Ve arkasından diyebiliriz ki burada integer eşittir diyebiliriz. Ve integer'ımızı yazabiliriz. Ki burada görüyorsunuz integer 10'a eşit değil, integer eşittir 20. Bunun dışında integer'ın teker her şey eşit olup olmadığına bakmak için else için de tekrar if yazmamıza gerek yok bu şekilde. Bunun yerine Java'da kullanabileceğimiz else if kalıpları var. Else if kalıplarının yaptığı şey ise en baştaki önermeye bakıyor. Eğer doğruysa buradaki kodu çalıştırıyor. Eğer yanlışsa buradaki if'e tekrar bakıyor ve bu else if'i istediğimiz kadar devam ettirebiliyoruz. Ve en sonunda da bir tane else koyabiliyoruz ki bu else de eğer yukarıdaki önermelerin hiçbiri doğru değilse çalışıyor. Örneğin integer'ımız 20'ye eşit mi? Integer'ımız 30'a eşit mi diye kontrol edebiliriz. Eğer 20'ye eşitse integer 20'ye eşit diyebiliriz. Eğer 30'a eşitse integer 30'a eşit diyebiliriz. Eğer hiçbirine eşit değilse integer hiçbirine eşit değil diyebiliriz. Ve bunu çalıştırdığımızda ise integer'ın 20'ye eşit olduğunu görüyoruz. Eğer integer'ımızı değiştirirsek, örneğin 23 yaparsak, integer'ın hiçbirine eşit değil sonucu aldığımızı görüyoruz. Bu kodda ne oluyor diye bakarsanız, ilk önce integer tanımlıyoruz 23'e. Integer geliyor 10 mu? 10 değil. Ondan sonra bir sonraki önermeye bakıyor. 20 mi? 20 değil. 30 mu? 30 değil. Ve en sonunda bu önermelerin hepsi yanlış olduğu için en sondaki else kısmını çalıştırıyor. Eğer buradaki integer eşitliğinin ne olduğunu sorarsanız birden fazla şey olabilir. Örneğin integer tanımlamanın yanına bir de boolean tanımlayıp buna true diyebiliriz ve
burada o boolean değişkenimizin doğru mu yanlış mı olduğuna bakabiliriz. Eğer doğruysa ilk önerme kısmında buradaki kodu çalıştırır. Eğer yanlışsa sonraki iflere bakar. Bunu çalıştırdığımızda ise burada ilk koda girdiğini görebiliyoruz. Ayrıca if içinde birden fazla önerme de kullanabilirsiniz. Örneğin burada değişkenin doğru olup ve de integer'ımızın 23 eşit olup olmadığına bakabiliriz. Ki böyle bir kodda integer, yani ilk bölüme gelecektir. Çünkü öncelikle değişkenimiz doğru ve integer'ımız 23. Eğer bunlardan birisi bile yanlış olursa bu kodu çalıştırmaya girmez ve sonraki önermelere bakmaya devam eder. Onun yerine veya kullanabiliriz. Veya'nın yaptığı şey ise eğer bunlardan birisi bile doğruysa genel önermeyi doğru olarak gönderecektir. Örneğin bu durumda değişkenimiz doğru ama integer'ımız 20'ye eşit değil, yani bir tanesi doğru bir tanesi yanlış. Veya burada bize doğru döndürecektir ve ilk kodun içine girmesini sağlayacaktır ki burada da görüyoruz. Integer ona eşit yazıyor. Bu dersimizden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.